Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bu sefer zürafa setimizin emzik zincir ipiyle devam edeceğiz. Ahmet Efe yazacaktık. Bebeğimizin ismi Ahmet Efe'ydi. Benden istenen küçük minik bir kafa istemediler. Bu emzik için ağır olduğunu düşündüler. Sipariş veren arkadaşım. Ne yapıyoruz? Böyle genel, basit, bebeğin omzunda taşıyabileceği bir emzik zinciri oluşturuyoruz. Evvela sihirli halkamı oluşturacağım ve bu yaptığımın aynısından arkadaşlar 2 tane olacak şekilde bir sarı ipimle bir de kahverengi ipimle toplar yapacağız. Sihirli halkamın içerisine 2, 3, 4 ve 5 ve 6 tane sık iğnemi yaptım. Klasik olarak sihirli halkamı sıkılaştırdıktan sonra yine başlama ipimi alıyorum. Araya sıkıştırıyorum. Tamam mı? Şimdi her ilmeğin içerisine 2 tane olacak şekilde 12 tane sık iğne elde ediyorum. 1, bu da 2, bu da 3, bu da 4, 5 ve 6. 6 tane oldu arkadaşlar. 6 tane çiftim. Başlangıç ipimizin yerini değiştirelim. Yine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir üst sıraya geçtim. Bir üst sırada bir ör bir arttır yapıyoruz. Sıra sonunda 18 ilmeğimiz olacak. Bir ör, bir arttır, bir ör, bir arttır, bir ör, bir arttır, bir ör, bir arttır, bir ör ve bir arttır. Yeni sıramdayım arkadaşlar. Şimdi 2 sıra düz örelim. Bu 18 ilmeğimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ve 11 ve 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 arkadaşlar. Şimdi bir sıra bitti. İkinci sırayı da aynı şekilde düz örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. İkinci sıra düzümüzü ördükten sonra özür diliyorum. Şimdi azaltarak kapatalım bu topumuzu. Ne yaptık? Bir ördük, bir kestik. Yine tekrar bir ördüm, bir azalttım, bir örelim, bir azaltalım, bir ör,
Bir azalt. Bunların içerisine de minik minik elyaflar dolduracağız arkadaşlar. Yine bir ör. Bir azalt. 12 tane ilmeğimiz olacak. Bir ör ve bir azalt. Şu an elimde 12 tane ilmek var. Birazcık minicik bir elyaf koyarak başlayalım. Çünkü doldurmak bunu birazcık daha zor. Neden diye soracaksanız aslında kolay ama zor. Küçük olduğu için sadece elde onu yerleştirmek sıkıntı. Hem de kamerada zamanımı alıyor diye aslında bu küçük şeylerle uğraşmayı çok sevmiyorum. Genel olarak büyük parçalar. Ama sizlerden gelen istekler doğrultusunda devam ettiğim için bunu da bir arkadaşımın isteği üzerine size çekiyorum. Böyle detaylı bir video çek dedi bana zinciri oluştururken. Ben de onu kırmadım. Biraz elyaf yerleştirdim. Ve bu sırada 6 tane kesme yapacağız arka arkaya. Çift çift alacağız arkadaşlar. Yani bir tane aldım ön lob, 2 ve kestim. Bir daha 6 tekrar edeceğiz bunu. 2 kestim. Bu da 3. Bu da 4. Beş ve 6.'yı kestim. Şimdi arkadaşlar bu bir sonraki sırada aslında kesmeye devam edebiliriz. Burayı iplikle de ya da şöyle karşılıklı geçerek de devam edebiliriz ama şimdi bu kadar mesafe kaldıktan sonra kapatması tabii ki zor ve buraya elyaf koyması da daha zor. Ben tam kapatmadan birazcık daha elyaf buraya koyacağım. Yumuşak da olmasın çok. Çok da sert de olmasın. Bebeğimizin zinciri. Çünkü biliyorsunuz bebeklerimiz genelde zincirlerle uyur. Emzik zinciriyle birlikte uyur. Sert olmasın istiyorum. Ben yine her zamanki gibi makasımla dolduruyorum. Makasla doldurmak daha kolay geliyor bana. Büyük parçalarda daha çok işe yarıyor. Tabii bu küçükte zorlanabilirsiniz doldururken. Ama şöyle yavaş yavaş sabırla işin sonunda bakıyorsunuz ki doldurmuşsunuz. Şimdi arkadaşlar bunu kapatacağız. Az kaldı. Son bir tur daha döneceğiz. Ki o elimizde kalan 6 tane ilmeğin de ağzını kapatmış olalım. Neredeyiz? Buradayız. Şöyle aldım kameramı karşıma. İpliğime karışmasın. Şimdi arka arkaya birkaç tane daha kesme yapalım. Şöyle bir çift aldım. Bir tane daha yapalım. Şöyle 2 oldu. Üçüncü için gördüğünüz gibi aslında özür diliyorum. Pek de avantajımız kalmadı ancak şöyle şuraya battım. Şöyle bir yerden çıkıp şöyle ilmek kaydırma yaptım. Bunu dikebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ve bir tane zincir çektim. İpimi kestim. Bundan bir tane de kahverengi renk ipliğimizle aynısından oluşturun. Şimdi ben kapattıktan sonra şurada minik boşluklarımı görüyorum. Ve bu elimde kalan iplikle hem ipliğimi temizlerken hem de oradaki alanı kapatmış olmak istiyorum. Şu şekilde çekerek
hem de buraya bir sağlamlaştırma yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu alamadım. Bir daha deneyeceğim. Şuradaki kısımdan. Böylece dikmiş gibi oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuradan iplik kaybetme yöntemiyle aynı zamanda da ağzını kapatmış oluyoruz. Şuralardan bilerek dolaşın ve toplarınızın şekil almasını sağlayın. Bundan bir tane daha kahverengi örüyorum. Bir de bunların iki tane de bunların birer büyük boy büyüğünü yapacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde ne yapmıştık? Bir örmüş bir arttırmıştık. 2 sıra da düz gitmiştik. Şurası olmadı. Şurası çok açıkta ve ipliğimin geçişi belli oldu. Şuradan başka bir yöntemle alalım. Evet. Bu yeterli. Olmadı o topları da anlatayım. Peki bir tane büyük bir tane küçük yapmış olalım sizlerle birlikte. Bu küçük olan topumuz. Bir tane de büyük top yapalım sizinle. Siz de kahverengi ipten aynılarını tekrar edersiniz. Sonra da iple geçirme aşamasına, birleştirme aşamasına geçeriz. Şimdi bir tane de büyük yapalım. Yani bunun bir boy büyüğü konuşamadım. Bugün dostlarımla 2 sihirli halkamı oluşturdum. 3, 4, 5 ve içerisine 6 tane sık iğne yaptım. Ve yine biraz önceki gibi kapattım arkadaşlar. Yine başlangıcımı karıştırmamak için ara ipimi alayım. Şu sarı ipi de bir sıra elimin altında devam ettireyim. Sökülmesin örgüm. Diyelim şöyle. Şimdi 6 tane tekrardan 6 tane çift yapacağız arkadaşlar. Bizim terimimizde 6 tane V oluyor. Şimdi 6 tane V yapalım. Birinci V yani her ilmeğin içerisine 2 tane batmak. Birinciyi yaptım, bir arttırdım. İkinciyi arttır. Üçüncüyü arttır. Ve dördüncüyü arttırıyorum. Şöyle biraz daha geriden alayım. Elim galiba görünmüyor. 5. Evet 5. ve 6.'dayız. Bu sıram bitti. Başlangıç ipimi aldım. Şu sarı ipi ister kopartın içeride, isterse içeride kalsın. Bir sonraki sıramda bir arttır bir ör yapıyorum. Hemen. Şimdi bir arttır. Bir ör, pardon, özür diliyorum. Bir arttır. Bir ör. Bir arttır. Sıra sonunda 12 ilmek olacak. Şimdi devam ediyorum. Bir arttırdım. Ördüm, bir arttırdım. Evet. Yine bir ör. Bir arttır. Bir ör ve bir arttır. Şimdi bir üst sıraya geçtik arkadaşlar. Bu sırada 2 öreceğiz, bir arttıracağız ve 24 tane ilmeğimiz olacak. 1 ve 2 ve 1 arttır. 1 ve 2 ör ve 1 arttır. 1 2 1 arttır. 1 ve 2 ve 1 arttır. 1 ve 2 ve 1 arttır. 1 ve 2 ve 1 arttır. Şimdi 3 sıra düz örelim arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmadan
Videodan zaman almamak için videoyu durdurayım. 3 sıra düz öreyim. Sonra da eksiltmelere geçelim. Evet arkadaşlar, 3 sıra düz ördükten sonra şimdi yine kesmelere başlıyoruz. En son arttırdığımız gibi tam tersi kesiyoruz. 2 ördüm. Bir tane kestim. Sıra sonuna kadar bunu tekrarlıyorum. 2 ör, 1 kapat. Yani kes. Artık nasıl adlandırıyorsanız. Azalt da olur. 2 ördüm ve azalttım. Yine 1 ve 2 ve yine azalttım. Bir daha. İki ör ve bir azalt. Tamamdır. Şimdi diğer sıradayız. Bu sefer de bir örüyorum, bir azaltıyorum sıra sonuna kadar. Bir ördüm, bir azalttım, bir ördüm, bir azaltacağım arkadaşlar. Hem çekim yaparken bu şekilde hani kamera önde, ben arkada, elime ulaşmaya ve tellere sahip olmak çok zor. İnan bana, şu an boynum çok ağrımaya başladı. Bu yüzden emeğimin karşılığını istemekte haklı mıyım? Bir beğeni, bir takip, lütfen paylaşım. Teşekkür ederim herkese de. Instagram adresim de Deryaca Örgüler. Deryaca _örgüler olarak da aratabilirsiniz. Orada da birçok yaptığım ürünümü görebilirsiniz. Bir ördüm ve bir azalttım. Şimdi bu aşamada biraz dolduralım. Sonra 6 tane arka arkaya keseceğiz ve yine şu küçükte yaptığım gibi arka arkaya kesmeye devam edip kapatacağız. Sonra da ipliğimizi yok edeceğiz. Böyle bir büyük, bir küçük, bir kahverengi daha yapacağız. Yani kahverengi iple öyle yapacağız. Şimdi ben bunu biraz doldurayım, geliyorum. Evet arkadaşlar, biraz doldurdum, bayağı güzel bir doldurdum. Şimdi arka arkaya 6 tane kesme yapacağız. Birincim, böylelikle ağzı bayağı bir kapatmış oluyoruz. Sonra da kalanı 2 ya da 3 hamlede kapatıp bitiriyoruz. Bu da 2. Şöyle, buna şöyle de diyebiliriz aslında. Arka arkaya dönmeye devam edelim. Çift çift alarak. Ta ki orta kapanana kadar ya da kapanmaya en yakın seviyeye gelene kadar diyebilirim. Şöyle arka arkaya çift çift alarak dönüyorum, gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane daha kapatalım. Oh, eyvah, söktük bir tane, bir daha tekrarlayacağız. Şöyle aldım, bir tane daha yapmaya çalışalım. Şuradaki dar olmuş biraz, o yüzden. Evet, şurayı biraz sıkılaştırayım. İkisini kapattım. Bence şunu da alalım. Bir tane daha alalım. Evet. Bunu da almayı başardık. Bir tane de zincir çektik ve ipliğimi kestim. Şimdi bunu şuradan biraz önceki gibi dolaştıracağız arkadaşlar. Ve bunun hem şu dikliğini hem de açıklık varsa onu kapatmış olacağız. Şöyle tam, isterseniz el hareketlerimi inşallah size gösterebiliyorumdur. Yeni başlayanlar için, özellikle arkadaşıma hitaben, yapmayı çok istediği için anlattım. Şuradan
Şuradaki açıklığı da kapatabilirim. Gördüğünüz gibi güzelce kapandı. Yavaş yavaş ipliğimi artık aralara, altlara doğru indirmeye çalışacağım. Bu iş her zaman kolay olmayabiliyor. Ama ben zevkle örüyorum, zevkle yapıyorum. Yeni bir iş geldiği zaman diyorum ki acaba nasıl yapacağım? Yani her zaman yaptığım bir iş bile olsa onun yeniden şekillenmesini görmek beni mutlu ediyor. Vallahi terapi niyetine uğraşabilirsiniz. Gerçekten zevkli bir iş. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir büyük bir küçük. Bunun aynısından kahverengi ipimle de yapacağım. Daha sonra birleştirmeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi o 4 tane topumuzu işledim. Şimdi size göstermek istediğim şey şu. Bu makine lastiği olarak da tuhafiyecilerde satılıyor. Ben emzik zincirimi bununla birleştireceğim. Çünkü sonuçta lastik ve emzik zinciri gibi böyle esneyen bir yapısı var. İlk önce şöyle aldığımız bu aparattan başlıyorum. Buradan şöyle ipliğimi birkaç tane, daha doğrusu 2 kere dolamam yetiyor. Şimdi en büyük olan topum sarı top. Bunun içerisinden şöyle geçtim. Yani kendimize dizeceğiz arkadaşlar bunu. Galiba topumuzun uzunluğu şöyle şu kadar bir şey yeter. Geri dönüş de yapacağız çünkü de yine de göz kararı şu an ayarlayacağız. Şuradan başladık. Bir tane top aldım. Bir tane ahşap boncuğumdan aldım. Şöyle araya bir tane de ahşap boncuk attım. Sonra şu kahverengi topumu aldım. Bir tane de kahverengi topumu aldım. Arkasından yine bir tane ahşap boncuğumu aldım. Şu şekilde gidiyoruz. Şimdi Ahmet Efe boncuklarımızı alalım. Sırasıyla boncuklarımızı yerleştirelim. Ahmet yazalım. Şöyle. Şu şekilde. Kameradan, yani kamera açısından ters görüp yanlış bir şeyler yapmak istemiyorum. O yüzden dikkatlice ilerleyelim. Ahmet yazdık. Bakıyorum ki tam gösterebiliyor muyum diye. Ahmet, bir de Efe'sini yazalım. Efe boncuklarımızı da aldık. Evet, F ve E. Evet, şimdi bunu oluşturduktan sonra şöyle bir daha kontrol. Bir ahşap boncuk daha aldım. Sarı topumuzu alalım. Küçük olanı. Şöyle. Sonra bir ahşap boncuk alalım. Sonra yine şöyle yaptım. Kahverengi işlediğim topumu aldım. Bunu taktım. Şu şekilde. Daha sonra bir ahşap boncuk aldım. Ve bu ahşap boncuktan sonra tekrar geriye doğru dönüyoruz arkadaşlar. Nasıl döneceğimizi de göstereyim. Şuradan aslında bir tane buraya göre minik bir boncuk bulayım. Hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar.
Aslında bu arada ufak bir şeyler yaptım. Tabii ki boş durmadım. Ufak bir boncuk bulacaktım ama şuna karar verdim. Küçük bir top daha işledim. Minicik bir top. Şöyle göstereyim. Özür dilerim. Çok yaklaşmışım. Küçük bir top işledim ve ucuna 5 zincirle bir delik oluşturdum. Çünkü bizim emzik için emzik takmak için bir boşluğa ihtiyacımız vardı. Bunu da tam tersi zincir alt tarafta kalacak şekilde bir kere daha geçiriyorum. Şimdi böylelikle ucumuzu da ayarlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi buradan tam aynı yerden batmazsak böylelikle de geri dönüşümüzü sağlamış oluyoruz. Ben şimdi şöyle bir çekiştirdim. Bakıyorum. Şurayı da koyduğum zaman lastiğim yetiyor gibi. Ama ancak şimdi istiyorum ki lastiğim birazcık fazladan kalsın ve ben şurada düğümlerken çok zorlanmayayım. Birazcık lastiğimi geriye aldım. Şöyle. Sıra bu ikisinde. Şunun ikisini de alalım. Ve son. Şimdi şunu alalım. Şu ahşap boncuğu alayım. Şunu da şu şekilde çekmiş oluruz. Evet. Birazcık ipliğimizi arttırmış olduk arkadaşlar. Şimdi tekrar geri dönüş yapıyoruz. Geri dönüş yaparken de aynı yerlere batmadan şöyle birazcık birisinden birazcık 1 milim ilerisinden tekrar geriye doğru lastiğimizi çekiyoruz. Bunu buradan tekrar minicik bir şekilde lastik iple geriye dönmek biraz uğraştırıyor arkadaşlar. Şimdi bunu az kaldı. Tekrar geriye aldık sayılır. İşimiz çok az kaldı. Ve böylelikle emzik zincirimizi oluşturmuş olacağız. Şurada da başlangıçta da bir tane düğüm attık mı bu iş tamamdır arkadaşlar. Şu toptan da geçelim. Yani bilerek bunları gösteriyorum. Biliyorum birçok arkadaşım bu aşamayı yapabilir. Ama dediğim gibi bunu çok soran arkadaşlarım var. Kendi samimi arkadaşlarım da var. Onlar için şöyle özellikle bir yavaş video çektim. Ve şu tarafı da daralttım. Artık iplikle çok işimiz yok. Bu getirdiğimiz şeyde bir kere daha fazladan dolayalım arkadaşlar şu demirimizin etrafına ve iki ucu o şekilde birbiriyle bağlantı kuralım. Şuradan da sıkılaştıracağım, tutamadım bir türlü, telefon önümde durduğu için. Gördüğünüz şekil şu, tam şuradan dipten bir düğüm atacağım. Şu ipliğim lastiğimi keseyim birazcık ileriden. Evet. Şu şekilde de biraz geriye alayım ki görebilesiniz. İçinden geçemedim. Özür diliyorum. Şuradan bir düğüm atalım. Tek bir düğüm yeter aslında. Ama ben şuraya tığımla da şu hamleyi yaptım.
fazla sarkan ucun bir şeyini alalım. Bu bize engel oluyor. Şuraya şöyle bir tığımla hamle yaptım. Bir tane daha yapayım arkadaşlar. Sağlam olsun işimiz. Şöyle. Şurası. Lastiğimi de yine şuradan tekrar içeriye alayım. Oradan ucudan sallanmasın. Şuradan. Yani böyle bu şekilde hani ben hamleler yapıyorum. Ve böylelikle aslında burayı nasıl bir görselde düzgün gösteririm diye. Şu hamleleri bu şekilde buraya bağlamış oluyoruz. Şuradan bir tane daha kör düğüm yapmak istedim ama galiba şey aldık. İlmeğimizin telini de buraya takmış olduk. Şunu. Evet. Biraz ufak şeyler sabır gerekiyor. Büyük şeyleri örüyoruz, bitiriyoruz ama ufak şeylerde sizlerin de bize anlatırken sabrınızın biraz sınırda olduğunu biliyorum. Ama bazen de aşama aşama bilmek, görmek isteyen arkadaşlarım oluyor. Onlar için de bunu yapmak zorundayız. Bu kadar yeter. Kestim. İşte son hali emzik zincirimin. Şöyle şunu da kaldırayım. Bu benim emzik zincirimin son hali arkadaşlar. Ahmet Efe güle güle kullansın. Bu videonun sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın diyorum.